Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Yaklaşık bir haftalık aranın ardından tekrardan beraberiz ve bu videoda farklı bir içerikle birlikteyiz. Her fiyattan alınacak en iyi Samsung telefonları kısa kısa inceleyeceğiz ve Ben Olsam serisinden farklı olarak da her fiyattan tek telefon değil, burada alternatifler oluşturmaya çalıştım. Yani kamera için istiyorsanız farklı bir telefon, burada batarya olarak daha iyi bir Samsung telefon istiyorsak da daha farklı bir modele yöneleceğiz. Sizce bu serinin devamı gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu serinin devamı tamamen size bağlı. Ayrıca listedeki tüm Samsung'ların alabileceğiniz satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan güvenli bir şekilde alabilirsiniz. Şimdi listenin en uygun fiyatlı telefonuyla başlayalım. Burada baktığımız zaman Galaxy A13'ü görebiliyoruz. Tasarımsal açıdan Galaxy A13'e baktığımızda ilk olarak kesinlikle alt segment bir cihaz olduğunu hem ön taraftan hem de arka taraftan rahatlıkla belli edebiliyor. Ekran tarafında da 6.6 inç gibi gayet yeterli bir boyuta sahipken Full HD Plus ve 400 ppi piksel yoğunluğuyla gelen, yine de herhangi bir video film izlerken telefonu günlük kullanımda değerlendirdiğimde bu ekran yine de idare edecektir. Yonga kısmında MediaTek'in giriş seviyesindeki en iyi işlemcilerinden Helio G80'i görüyoruz. Bu işlemcimize baktığımızda gerçekten performans olarak yeterli düzeyde diyebilirim. Arka tarafta üçlü kamera düzenini görebiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel değerindeyken 5 megapiksel ultra geniş açı ve 2 megapiksel makro kamerada bulunuyor. 5000 mAh batarya ve 15 Watt hızlı şarj desteğini görebiliyoruz. Bu batarya ile Galaxy A13 bir günü çok rahatlıkla çıkartabilirken son olarak suya ve toza karşı da herhangi bir dayanıklılığının olmadığını söyleyeyim. Bu cihazın en önemli avantajı Helio G80 ile beraber gelmesi. Fakat bu fiyat bandında gerçekten alınabilecek tek Samsung telefon diyebilirim. Burada sunduklarıyla A04'ten 04S bunun gibi daha alt seviye cihazlardan kesinlikle öne çıkıyor. Ve A13'ün Exynos'lu modelinde kesinlikle almayın. Helio G80'li modeli alınabilecek tek mantıklı seçenek. Listenin ikinci sırasına baktığımızda da Galaxy A23 ile beraberiz. A23'ün en önemli avantajı batarya ve donanım kısmı diyebilirim. Burada Snapdragon 680'i görebiliyoruz. 7000 TL bantlarında gayet alınabilecek ve mantıklı bir seçenekten bahsediyorum. Snapdragon 680 ve 6 GB RAM ile beraber gelirken 6.6 inç PLS ama Full HD Plus çözünürlük ve 90 Hz tazeleme ile beraber geliyor. Evet, ekran kalitesi çok yüksek seviyelerde olmasa da 90 Hz tazeleme ve Full HD Plus çözünürlükle ekran yönünde beklentileriniz yüksek değilse gayet yeterli olacaktır. 5000 mAh'lik batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğiyle de beraber geliyor. Burada baktığımız zaman kameralarda fiyatına oranla hiç fena değil. 50 megapiksel ana kameramız f1.8 diyafram açıklığına sahipken 5 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksel makro, 2 megapikselde derinlik algılama kameramız var. Ön tarafa baktığımızda da 8 megapiksellik f2.2 diyaframlı bir kamerayı görebiliyoruz. Hem arka hem de ön kamerayla Full HD 30 FPS videolar çekebilmek mümkün. Genel kamera paketi sunduklarıyla kötü bir telefon değil. Burada Android güncellemesinde 3 yıl boyunca alacağını söyleyeyim. A23 bataryası, işlemcisi ve kamerasıyla bu fiyat bandını Samsung tarafında kesinlikle hak ediyor. Fakat bu fiyat bandında bir bütçeyle ben A23 almazdım. Burada Galaxy M23 hem işlemci hem de kamera anlamında daha mantıklı bir cihaz diyebilirim ve şu anda 8000 TL bandında rahatlıkla bulunabiliyor. Galaxy M23'e baktığımızda 6.6 inç PLS bir panele sahip ve Full HD Plus çözünürlük sunan bu ekran 400 ppi piksel yoğunluğuyla önümüze çıkıyor. Galaxy M23'ün donanım kısmında orta segmentteki başarılı işlemcilerden Snapdragon 750G bulunurken 4 GB RAM de bu sisteme eşlik ediyor ve 128 GB'lık depolamanın da M23'te olduğunu söyleyeyim. Oyun performansı olarak da yeterli düzeyde. PUBG'de akıcı grafiklerde 40 FPS civarında takılma, kasma, doğma problemi olmadan oynatabilirken zaten bu telefonun amacı genel olarak oyun odaklı bir kullanım değil, gündelik kullanım ve kamera özelinde olduğunu söyleyeyim. Kamera tarafında M23'te, arka tarafta 50 megapiksel f1.8 diyafram açıklığında HDR ve yapay zekayı destekleyen bir kamerayı görebiliyoruz. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş açı ve makro kamerada bulunuyor. Ön kameraya baktığımızda 8 megapiksellik f2.2 diyaframlı bir kamerayı görebiliyoruz. Video konusunda ise Galaxy M23'te 4K 30 FPS'te videolar çekebiliyoruz. Açıkçası genel kamera performansıyla Galaxy
Galaxy M23 listenin en iddialı modeli. 5000 mAh batarya ve hızlı şarj tarafında da ve 25 Watt hızlı şarj desteği M23'te bulunuyor. Bu cihazın en önemli avantajı kesinlikle 750G ile beraber gelmesi. Hem oyun tarafında hem de arayüz akıcılığı olarak A23'ten de bir adım öne geçmeyi başarıyor. Bu noktada performans anlamında 4 GB'lık RAM biraz az gibi gözükebilir. Fakat işlemcimiz yüksek performanslı olduğu için buradaki düşük RAM miktarını bir nebze de olsa tolere edebiliyor. Ve performans olarak da açıkçası kendi fiyat bandındaki rakiplerinden de çok bir geri kalır yanının olmadığını söyleyebilirim. Yani bu noktada M23 performansıyla da kameralarıyla da üzecek bir telefon değil. Ama bütçemi 10.000'e kadar zorlayabiliyorum ve bu noktada alabileceğim en iyi cihazı alayım dediğinizde de Galaxy A34 en mantıklı çözüm olarak karşımıza çıkıyor. A34'e arkadan baktığımız zaman A54 ile oldukça benzer bir tasarımla karşı karşıyayız. Ekran kısmında da 6.6 inçlik Full HD Plus 120 Hz oldukça büyük ve kaliteli bir ekranla birlikteyiz. A54'te olduğu gibi maalesef yine HDR desteği bu ekranda yok. Dimensity'de 1080 Yonga setini görüyoruz. Ana kamera OIS'li 48 megapiksel çözünürlüğündeyken ikinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 5 megapiksellik makro çekim kameramızda bulunuyor. Videolarda da 4K 30 ve 1080p 60 FPS'te OIS desteğiyle birlikte gayet güzel videolar çekebiliyoruz. Ön tarafta da 13 megapiksel yine 4K destekli bir ön kameramız var. Galaxy A33 5000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğiyle gelirken stereo hoparlörler Dolby Atmos desteğiyle birlikte geliyor. Ayrıca ekran altı parmak izi okuyucumuz da gayet hızlı, güzel bir şekilde çalışıyor. Burada baktığımız zaman 10.000 TL bandının açık ara en iyi telefon olduğunu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. 10.000-15.000 bandında kamera olarak alabileceğim en iyi cihazı alayım ama fiyat olarak da en düşük fiyatla bu işten kurtulayım dediğinizde de Galaxy S20 FE güncelliğini artık yavaş yavaş kaybetmiş olmasına rağmen S20 FE halen alınabilecek ve önerdiğim telefonlar arasında. Kamera deneyimi anlamında hem A34'ten hem Realme GT2'den keskin bir şekilde ayrışan bir telefon. 6.5 inçlik Super AMOLED 120 Hz ekranı ve burada Snapdragon 865 Yonga setiyle de hem oyunlarda hem de genel deneyimde halen bir amiral gemisi cihaz olduğunu bize rahatlıkla hissettiriyor. Fakat güncelleme desteği artık kalmadı. Yani Android 14, One UI 6 gibi beklentileriniz olmasın. Güvenlik güncellemelerini halen almaya devam edecek. Bunun haricinde herhangi bir Android, herhangi bir One UI güncellemesini maalesef ki alamayacağız. Listenin bir sonraki cihazı da S21 FE. S20 FE'den ne gibi farkları var derseniz burada en önemli farklar kamera ve ekran tarafında önümüze çıkıyor. Performans olarak iki cihaz arasında çok bir fark olmasa da özellikle ekran ve kamera olarak S21 FE arayı ciddi bir şekilde açıyor. Fotoğraflarda çok büyük bir fark göremesek de videolarda stabilizasyon, titreşimleri engelleme konusunda S21 FE'nin daha başarılı olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ve listenin 7. sırasıyla beraber amiral gemisi seviyesine atlıyoruz. Tasarım noktasında Galaxy S22 burada arka kapaktaki mat hissiyatı ve çerçevelerin alüminyum yapıya sahip olması da bu cihaza ciddi manada amiral gemisi deneyimi veren detaylar arasında. 6.1 inç boyutunda dinamik AMOLED 2X panele sahip, kontrast oranı ve renk doygunluğu açısından da muazzam bir ekran önümüze çıkıyor. Tabii ki yenileme hızı noktasında da 120 Hz tazeleme ile birlikte ekran akıcılığı çok başarılı diyebilirim. Snapdragon 8 Gen 1'i burada görebiliyoruz. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanında bu sisteme eşlik ediyor. Arka tarafta üçlü kamera sistemi bizleri karşılıyor. Fotoğraf çekim kalitesine hızlıca göz attığımız zaman güncel olarak en kaliteli sensörlerden birinin bu telefonda kullanıldığını rahatlıkla söyleyebilirim. Video kısmında da 4K 60 FPS'te rahatlıkla çekimler yapabiliyoruz. Açıkçası bu telefonun en büyük eksisi 3700 mAh'lik bataryası ve 25 Watt'lık hızlı şarj desteği. Batarya performansı olarak listenin en zayıf cihazı olduğunu söylemem gerekiyor. Snapdragon 8 Gen 2 ve 6.1 inçlik dinamik AMOLED ekranıyla
Dolayısıyla Galaxy S22 bu fiyat bandında alabileceğiniz en mantıklı seçeneklerden biri. Fakat tabii ki S22'nin en önemli handikapı bataryası. Ancak S22'nin en önemli avantajı da kamerası diyebilirim. Hem S21 FE'den hem de S20 FE'den çok net bir şekilde çok daha iyi bir kamera ile karşılaşıyoruz. Galaxy S22'nin hem arka hem de ön kameraları muazzam sonuçlar ortaya çıkartıyor. Özellikle fotoğraf kalitesi ve gece çekimlerinde de bizi kesinlikle üzmüyor. Genel deneyimiyle de bu fiyat bandında alabileceğimiz en iyi kameraya sahip olan telefon. Bütçeyi biraz daha arttırdığımızda artık bataryadan ve ısınma konusunda da daha dengeli bir cihaz olan Galaxy S23 ile beraberiz. 6.1 inçlik dinamik AMOLED ekranı burada da görebiliyoruz. Bu cihazın en önemli artısı Snapdragon 8 Gen 2 ile beraber gelmesi. Ama ben telefonu gün içinde çok yoğun kullanıyorum ve buna bağlı olarak da iyi bir batarya istiyorum derseniz de Galaxy S23 3900 mAh'lik batarya burada yine az gibi gözükebilir. Fakat Snapdragon 8 Gen 2 ve One UI 5.1 ile beraber Galaxy S23 batarya anlamında çoğu kullanıcı için gayet yeterli olacaktır. Ortalama bir kullanım ve 120 Hz'de 6-7 saat civarı ekran sürelerini rahatlıkla görebiliyoruz. Ama S23'ün en önemli avantajı ısınmaması ve kamerası diyebilirim. Burada kamera anlamında iPhone 13'ten de daha iyi bir kamera sistemine sahip. Yani baktığımız zaman şu anda 28.000 bandındaki fiyatıyla da bence alınabilecek en mantıklı seçenekler arasında. Ama benim bütçem daha da yüksek ve ekran boyutu batarya anlamında alabileceğim en iyi cihazlardan birini istiyorum derseniz de S23 Plus önümüze çıkıyor. 6.6 inç dinamik AMOLED Full HD Plus ekran 120 Hz tazeleme ile de beraber geliyor. HDR10 Plus, DCI-P3 renk uzayı ve 1750 nit maksimum parlaklıkla da bu fiyat bandındaki en iyi ekranlardan birine sahip. Ekran harici S23'ten ne gibi bir avantajı var derseniz de buradaki en büyük avantaj kesinlikle batarya. 9 saatlere varan ekran sürelerini 4700 mAh'lik bataryayla rahatlıkla görebilmemiz mümkün. Kamera anlamında da performans olarak da S23 ile herhangi bir farkının olmadığını da belirteyim. Yani baktığımız zaman daha büyük ekranlı ve çok daha iyi bir batarya istiyorsanız S23 Plus bu fiyat bandındaki en iyi tercihlerden biri. Fakat bütçe ile ilgili herhangi bir sınırım yok ve Samsung tarafında alabileceğim en iyi cihazı istiyorum dediğinizde de halen Galaxy S23 Ultra en iyi tercih diyebilirim. 6.8 inç dinamik AMOLED ekranı, QHD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazeleme ile 500 ppi piksel yoğunluğuyla birlikte de muazzam bir ekran ve muazzam bir deneyim alıyoruz. Burada ekran kalitesi anlamında bu cihazın üstüne çıkabilen şu anda herhangi bir telefonda yok. Snapdragon 8 Gen 2'nin hız aşırtmalı bir versiyonu da burada bulunuyor. Yani Android tarafında şu anda alabileceğimiz en güçlü telefonun da S23 Ultra olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. 5000 mAh'lik batarya ve 45 Watt hızlı şarj desteğini de görebiliyoruz. Tabii ki kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor ama bunlara rağmen diğer rakiplerinden çok daha uygun fiyatta olduğunu düşünürsem S23 Ultra gönül rahatlığıyla önerebileceğim ve aldıktan sonra da en az 5-6 sene arkanıza baktırmayacak bir telefon ve açıkçası bana sorarsanız S23 Plus'a kadar çıktıysak bütçeyi biraz daha arttırıp S23 Ultra'ya zorlamanızı öneririm. Çünkü baktığımız zaman hem kamera anlamında hem performans hem ekran hem batarya her yönüyle çok daha iyi bir cihazı tam olarak hak eden bir fiyatla almış oluyoruz. Ve son olarak da benim bu listedeki favorilerime gelirsek Galaxy A34, S22, S23 ve S23 Ultra benim kesinlikle favorilerim arasında. Peki sizin Samsung tarafındaki favorileriniz neler? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ve seriye hangi marka ile devam edelim? Onu da mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ve bu aralar videoların sıklığı da biraz artacak. O yüzden bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.